Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 15 zincir çekiyoruz. 15 zincirden sonra 2 tane daha zincir çekiyorum. Geriye dönüp üçüncüden örmeye başlayacağım. Kesik çizgilerden alarak örüyorum. Aynı yere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki zincirlere yine kesik çizgilerden alarak her birine bir ikili trabzan yapıyoruz. Başa kadar tamamlayalım. Toplam 14 ikili trabzan. Sondaki zincire 3 tane ikili trabzan yapalım. Çevirdiğinizde zincir görüntüsü oluşacak. Şimdi ilmeklerin her iki tarafını alarak yapıyorum. Bakın pürüzsüz bir birleşim elde etmiş olduk. Tığımı arkadan getiriyorum. Tığımdan çıkardığım ilmeğimi alıp arkaya çekiyorum. Pürüzsüz bir yükseliş yapacağız. Aynı yerden ipimi alıp ikisini bir örüyorum. Bir zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha, bir sonrakine bir ikili trabzan daha. Şimdi arka arkaya 3 tane arttırma yapıyoruz. Geri kalan ilmeklerin hepsine birer ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki dönüşümüzün biraz toparlanmasını istiyorum. Ve bir üst sırada yine bir ikili trabzan, yanındakine bir ikili trabzan arttırma. Bunu arka arkaya 3 kez tekrar edelim. Ve geri kalan her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapalım. Şimdi ilmek sayımızı arttırmadan 2 sıra her bir ilmeğe bir ikili trabzan çalışalım. Tamamladıktan sonra böyle bir parça elde edeceğiz. Bakın buradan kavisli, diğer tarafı düz yukarı çıkacak. İpimizi kesiyoruz birinci parçada. İkinci parçada ilk 2 sıra aynı ama diğer sıralara dikkat edelim. Bu tarafta arttırma yapmıyorum. Diğer tarafta yapacağım arttırmalarımı. Şimdi her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer başa kadar. Bakın kıvrılmayı sıraya ilk yükseldiğimiz yerde elde ettik. Şimdi burada 3 tane arttırma arka arkaya yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Bir sonraki ilmekte de yine 2 tane ikili trabzan örüyorum ve sonuncusunu örüyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan. Geri kalan ilmeklere yine her bir ilmeğe bir trabzan yapalım. Başlangıç noktamıza ulaşalım. Tamamladım. Bakın. Birleştirme yerinde düz çıktık. Diğer tarafta hafif ovalleşti ve bu iki tarafı birbirine bakacak şekilde konumlandıracağız şimdi. Başa kadar, orta yere kadar her birine bir ilmek örüyorum. Diğer parçayı alıyorum ve bir ikili trabzanla birleştiriyorum. Burası önemli. Şimdi her bir ilmeği tamamlayalım. Birer ikili trabzanla başa kadar. Parçayı döndüm geldim. Bakın diğerini birleştireceğim. Önemli. İkili trabzanla birleştirdiğiniz arada boşluk kalacak. Bu boşluğun kalmasını istemiyoruz. Karşı taraftan alarak öreceğim. İlmeğin bana bakan tarafından alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonraki parçada bir tane ikili trabzan örüyorum. Diğer taraftan yine bize bakan taraftan alıp tığımdakinden geçiriyorum ve birleştirmiş oluyoruz. Şimdi ikili trabzanla diğer parçayı örmeye devam edelim.
Şöyle bir bakalım. Arada herhangi bir boşluk yok. Daha pürüzsüz bir birleşim elde ettik. İç tarafta aynı şekilde. Şimdi birleşim yerine kadar örüyorum. Bakın tamamladığımızda da biraz önceki görüntüden ilerleyeceğiz. Şimdi ilmeklerin her iki tarafından alıyorum. Bize bakan taraftan örüyoruz. Birleştirdiğimiz parçayı ikiye ayıracağız. İlmekleri boşluk bırakmadan, atlamadan her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın yükseltmiş olduk ve parçayı bizden tarafa ayırmış olduk. Bu tarafı da karşıdan öreceğiz. Şimdi tamamlayalım sırayı sonuna kadar. Ve tamamlandığında bakın ikiye ayrılmış oldu parçamız. Ortada pürüzsüz bir birleştirmemiz var. Başlangıç noktamız kenarda. 2 sıra düz örüyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Nasıl pürüzsüz bir kapama yapıyorum onu da hemen gösteriyorum. Bakın. Şimdi yükselme kısmını yaparken tam yandan değil, tam kenarlarda birer ilmek bırakacağız. Aynı yerden başlayarak her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bu işlemi başa kadar ilerletiyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum ve her bir ilmeğe yine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yeşil iple de 2 sıra sık iğne örüyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapalım. Başlarken bir tane atlıyorum. Bir yanındakinden başlangıç ilmeğimi sabitliyorum. Bu tarafta ve bu tarafta da birer tane boşluk bırakacağız. Ayaklar için zincir çekerek başlıyorum. Kilitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geriye dönüyoruz. İkinci zincirin içerisine 1, 2, 3 tane sık iğne. Bir sonrakine 1 sonrakine bir sık iğne. Son sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne. Zincirin diğer tarafından 1, 2 sık iğne. İlk sık iğneden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum bir zincir. Aynı yere bir sık iğne, bir sonrakine 1, 2 sık iğne, bir sonraki başa kadar her birine bir sık iğne, yanda aynı yere 2 sık iğne ve başlangıç noktasına kadar her birine bir sık iğne. Dikiş yapacaksanız ipinizi uzun kesebilirsiniz. Ben yapıştırmayı tercih edeceğim. Siyah renkli ipimle detayları çalışıyorum. Aynısından bir tane daha yapalım. Kulak parçasıyla devam edelim. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine 1-2 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 tane. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 tane. 2 defa doluyorum tığımın başına. Bir de çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 4 tane üçlü trabzan, 4 tane ikili trabzan. Dikiş yapacaksanız
uzun kesebilirsiniz. Ben yapıştırma tercih edeceğim kulakta da. Bakın şöyle şekillendiriyorum. Sihirli halkadaki ipimi çekiyorum, sıkıştırıyorum. İplerimi sabitliyorum. Sihirli halkanın içerisine 1-2 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarla dolduruyorum. 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yine aynı teknikle ilmeğimi arkaya alıyorum. Aynı yerden ipimi alıp ikisini bir örüp bir zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her birine 2 tane trabzan yapıyor. İkili trabzan yapıyoruz. Sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Şimdi beyaz renkli iple devam ediyoruz. İlmeklerin arkasındaki ilmeklerden alarak öreceğiz. Bir tane kilitliyorum. Aynı yerden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir ilmek kaydırma yapıyorum, şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bir sonrakinden yine alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Çok fazla sıkı örmeyelim, siyah kısmı toparlamasın. Toplamda 18 adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi tığımın başına alıyorum, ilk ilmekten ilmeğin bize bakan tarafından ipimi geçirip ikisini bir örüyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki ilmek yine bize bakan tarafından ikili trabzan yapıyorum. Bir arttırdım, bir ördüm. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan, bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Toplamda 27 ikili trabzanımız olacak. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bu yüzünde arttırma yapmayacağız. Ama ilmek alırken şimdi buradaki ilmekle buradaki ilmeği beraber alacağız. Şurası değil. Ön tarafta çizgi kalmasını istemiyorum. O yüzden buradan alarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın. Şuradaki çizgiyi alıyorum ve buradaki ilmeği alıyorum. Her birine bir defa yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Çilek gözlük kılıfı, kurbağa kılıfı için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Daha tok duruş elde etmek isterseniz kurbağanın tabanını kullanabilirsiniz. Çilek ve karpuz kedide de daha yumuşak bir doku elde ettik. Siz daha çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın.